Çin için Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın kostümlü bir provasıydı. Yani Putin burada kazandı mı kaybetti mi gerçekten belirlemek çok zor. Peki Putin neden üniforma giydi? Şimdi Zelenski ne dedi? Bana silah verin, bana yardım gönderin. En son Oval Ofis'te azarlanmadı mı? Elinde hiçbir kart yok. Savaşı kaybetmekten çok tükenmekten korkuyor Ukrayna. Ukrayna'nın 30 günlük ateşkesi kabul etmesinin ardından Amerika, Rusya'ya ateşkes için bir heyet gönderdi. Akşamında Rusya Devlet Başkanı Putin ise askeri kamuflaj giyerek sahaya indi. Putin'in yaptığı her şeyde biliyorsunuz sembolik bir anlam vardır. Burada ne mesaj vermek istedi? Tabii bildiğiniz üzere Vladimir Putin 2001'den beri Rusya'nın devlet başkanı ve Vladimir Putin bir eski KGB ajanı. Yani Putin çok fazla duygularını belli etmeyi sevmeyen ve yapacaksa bir şey eğer bunu sözlü ifadeden önce sahada yapıp ondan sonra bunu sözlü ifadelerle çerçeveleyen bir yapısı var. Soğukkanlı ve belki de ilk defa bu şekilde bir devlet başkanı olarak işte yeşil kamuflajları giyerek derhal Kursk'u geri alacaksınız şeklinde talimat vermesi. Ama sadece bunu Kursk'u geri almak manasında değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü Trump'ın biz Rusya ile anlaşabiliriz, ben Putin'le konuşurum, Putin beni dinler şeklinde açıklaması ve savaşı ben bitiririm demesinin ardından biz Rusya istersek ekonomisini mahvedebiliriz, Rusya'ya çok kötü şeyler yapabiliriz. Onun için zaten Ruslar bizle anlaşmaya mecbur demesiyle paralel bir şekilde bu üniformayla basın önüne çıkması bence hem dünyaya büyük bir mesaj hem de tabii ki kendi iç kamuoyuna çok önemli bir mesaj. Peki Putin neden üniforma giydi? Neden bu askeri üniformayı giydi? Veya mesajı kime vermek istedi? Şimdi baktığımız zaman aslında Rus ordusuna şunu söylüyor. Ben sizin liderinizim, başkomutanınızım ve savaşın arkasında olmaya devam edeceğim. Şimdi bu bir kutsal savaştı ya, bu bir harekattı ya. Şimdi ordu içerisinde ne oldu, savaş bitti mi? Biz istediğimizi aldık mı? Yoksa bizi tuzağa mı çekiyorlar gibi ordunun motivasyonunu bozmak isteyenlere karşı aslında Putin diyor ki hala ben başkomutanım ve ordumun arkasında olmaya devam edeceğim diyor. İkincisi Batı'ya şunu söylüyor. Biz hala daha savaş modunu bitirmedik. Her şey daha bitmedi ve ben istediğim noktaya kadar getireceğim ve bunda da kararlıyım mesajını veriyor. Üçüncüsü de kendi halkına Sovyetler Birliği zamanı veya Çarlık dönemindeki o kudretli zamanlarına da biraz atıfta bulunarak biz hala büyük Rus ordusunun 500 yıllık Rus ordusunun hala ayakta olduğunu size ispat ediyoruz. Ben de onun şu anki komutanıyım, şu anki başkanıyım diyerek de kendi halkını da bir şekilde birliktelik yolunda da önemli bir mesaj verdiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu anlamda tabii Çarlık dönemindeki Çarların veya Stalin'in özellikle Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki vermiş olduğu destek ve Stalin'in bu anlamda Rus ordusunun en kudretli zamanını, imajını ortaya koyduğu süreçle beraber aslında biz Çarlık dönemindeki coğrafya kadar ve Sovyet dönemindeki askeri gücümüz kadar hala daha kuvvetliyiz imajını vermeye çalışıyor. Şimdi burada tabii Rus ordusunun içerisinde Vladimir Putin'e karşı bir junta hareketi de vardı biliyorsunuz. Ve bu junta hareketi savaş zamanında acaba bir darbe olur mu korkusunu pekiştirmişti. Ve işte Prigojin gibi en yakın aşçısı dediğimiz, en yakın dostu dediğimiz isim bile Moskova'ya yürümeye kalktı biliyorsunuz. Ve yarı yolda durdu. Daha sonra Afrika'da biliyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam uçağa düştü veya düşürüldü ve Prigojin hayatını kaybetti. Şimdi burada Putin kendisine karşıt olan, kendisine herhangi bir komitacı, darbeci harekete girişmeye çalışanlara karşı bunların bedelini çok ağır ödettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla hem Putin bundan sonraki siyaseti açısından ve biz Amerika ile barış anlaşması veya ateşkes imzalayacağız belki ama biz kendi şartlarımızla bu anlaşmayı imzalayacağız şeklinde bence imajı veya görüntüyü vermek üzere askeri üniformaya girerek hem tabii ki işgal altındaki Kursk'un derhal kurtarılması talimatını vermesi hem de bizim kutsal savaşımız hala devam ediyor görüntüsünü de dünyaya açıklamak bakımından da önemli olduğunu söyleyebiliriz. Ya bir bakıma barışa muhtaç değilim, istediğim zaman savaşa devam ederim mesajı gibiydi değil mi? Tabii ki bir de şu var Gülsüm Hanım, yani şimdi savaşı bitireceğiz diyen Trump. 24 saatte Vladimir Putin'i işgal ettiği topraklardan geri çıkarmamız mümkün mü? Hayır. Donbas'ın doğusunda Donbas bölgesi dahil olmak üzere çok kritik yerleri işgal etmiş olan ve Kırım'ı da ilhak etmiş olan Rusya ne diyecek? Kusura bakmayın ben gidiyorum, yanlış yaptım mı diyecek. Hayır. O zaman ne karşımıza çıkıyor Gülsüm Hanım? Mevcut işgal haritası üzerinden de facto olarak bir süreç başlatılacak. Yani Putin burada kazandı mı kaybetti mi gerçekten belirlemek çok zor. Ve evet şunu da söyleyebilir Putin. Madem bir de Avrupa Birliği ile karşı karşıya geldi biliyorsunuz Donald Trump.
Avrupa Birliği eyvah bizim arkamızda Rus galiba Amerika yok artık, kendi savunmamıza önem vermeliyiz. Almanlar Ruslarla barışalım, biz boşu boşuna bu kadar savaştık diyenler ki en son bunu Otto von Bismarck'ın torunu söyledi röportajda. Almanlarla Ruslar barışmalıdır dedi Avrupa Birliği'nin selameti için. Şimdi böyle bir pozisyona gelinmişse eğer şunu da söyleyebilir Putin. Madem şu anda bir kaos var, bir sis var, ben biraz daha ilerleyeyim, biraz daha işgal edeyim. Çünkü masaya oturduğum zaman ne kadar çok toprak elimde olursa o kadar çok müzakere etme şansım olabilir diyebilir. Amerika Birleşik Devletleri dayatmasıyla kalıcı bir barış olacak mı Ukrayna-Rusya arasında? Şöyle ben kalıcı bir barışın veya tam anlamıyla bir hakkaniyetli bir, adil bir barışın olmasını maalesef bekleyemiyorum. Çünkü Ukrayna şu anda de facto olarak fiilen maalesef bölünmüş durumda. Ukrayna'nın geleceğinde toprak bütünlüğünü sağlamak son derece zor. Çünkü Ruslar şunu söyledi, artık Dnyeper Nehri bizim emniyet kemerimiz. Yani Moskova'nın emniyet kemeri. Ayrıyeten bir soğuk savaşsa eğer bu, o zaman bunun Berlin Duvarı, demir perdesi şu anda Dnyeper Nehri'nde. Dolayısıyla şu anda böyle bir durumda adil bir barıştan söz etmemiz mümkün olabilir mi? Maalesef hayır. O zaman federatif bir Ukrayna'ya doğru mu gidilecek? Yoksa tıpkı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi Doğu Berlin, Batı Berlin şeklinde ikiye bölünmüş bir Ukrayna mı göreceğiz? Yoksa biraz daha ileriye gidelim, hatta özür dilerim biraz daha geriye gidelim. İkinci Dünya Savaşı'nın tohumlarının ekildiği, batısını Almanların işgal ettiği, doğusunu Rusların işgal ettiği bir Polonya modelinin arkasından gelecek olan büyük harbin ayak seslerinin yeniden Ukrayna'da mı duyulacağını göreceğiz. Bunlar hala son derece karmaşık ama adil bir barış veya ateşkes sonrası kalıcı bir barışın sağlanmasını ben şu aşamada çok öngöremiyorum. Peki hocam, Avrupa olmadan bir barış mümkün mü? Şimdi Avrupa olmadan barış mümkün mü? Elbette değil. Burada ortak bir mutabakat. Sonuçta Ukrayna o Avrupa coğrafyasında, Orta Avrupa'da yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Ve çevresinde Avrupa Birliği ülkeleri, NATO üyeleri olan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Avrupa'nın masada olmadan bir barışın sağlanması da elbette mümkün değil. Hani şöyle olur, Rusya ile Amerika beraber otururlar masaya. Amerika der ki, zaten Batı Avrupa şu anda benim güdümümde. Batı Avrupa'nın şu anda askeri gücü olmadığı için siyasi olarak söz söyleme hakkı yoktur. Ki bu tarih olarak da doğrudur. Askeri gücünüz varsa siyasi gücünüz vardır. Sadece siyasi güç işe yaramaz. Çünkü hem masada hem sahada kazanmanız gerekir. İkisi de askeri güç, ikisi de siyasi güç. Amerika ile Rusya masaya oturup bir pazarlık yaparlarsa Ukrayna'nın üzerinde ve öyle bir mutabakat oluşursa bu Avrupa için iyi bir şey mi olur? Hayır, olmaz. O zaman Avrupa'nın mutlaka masada olması gerekir. Hatta Türkiye'nin de zaten masada olması gerekir. Hep konuştuk biliyorsunuz. Bir Karadeniz ülkesi olarak bir Karadeniz'in güvenliği sağlanma söz konusuysa eğer bu süreçte Türkiye'nin mutlaka masada oturması gerekiyor Gülsüm Hanım. Ukrayna peki neden ateşkesi kabul etti hocam? Ukrayna bu anlamda biraz mecbur kaldı. Çünkü Ukrayna'nın ateşkesi kabul etmesinin en büyük gerekçelerinden biri Batı desteğinde kırılma olması. Şimdi bir Ukrayna sendromu oluşmaya başladı. Bunu Vietnam'la benzeştirebiliriz. Vietnam da biliyorsunuz uzun süren bir savaştı ve Amerika Birleşik Devletleri orada kaybetti. Avrupa Birliği. Bizim de Vietnam'ımız Ukrayna. Çünkü verilen askeri destek, verilen milyarlarca dolar yardım, Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle Avrupa'nın tam anlamıyla bir enerji krizinin ortasında kalması ve Rusya'ya ne yaparsanız yapın diz çöktürememiş olmanız. Evet, Rusya ekonomik olarak çok büyük darbe yedi. Çok asker kaybetti ve enerji krizi evet bir müddet yaşadı ama bu sefer ne oldu? Çin'le anlaştı. Çin'le bir pazar oluşturdu ve Çin'e sattığı enerji sayesinde rublenin değerini korumayı başardı. Ama burada Çin'i siz bir yandan yükselttiniz bu vesileyle. Şimdi bir yandan kazanayım derken Çin'e daha fazla alan açtınız. Şimdi burada kaybeden kim? Yine o soruyu soralım. Ve Ukrayna'nın barışı imzalamak zorunda kalmalarının en büyük sebebinin işte bu kırılma süreci olduğunu görüyoruz. Bir de ne var? Askeri kayıplar. Ukrayna'nın vermiş olduğu. Ve askeri kayıpların getirmiş olduğu saha avantajını kaybetmeleri. Şimdi Zelenski ne dedi? Bana silah verin. Bana yardım gönderin. En son Oval Ofis'te azarlanmadı mı? Elinde hiçbir kart yok. Mecbursun bunu yapmayın. Anlaşacaksın dedi. Madenlerini de bana vereceksin dedi. Ve hiçbir şekilde senin bir gücün yok demeye getirdi. Ukrayna üzerinden de Avrupa Birliği'ne seslendi. Hani onlara da perde arkasından mesaj gönderdi. Siz de Ukrayna gibisiniz benim gözümde. Ben size F-35 veriyorum, ben size silah veriyorum ve bundan sonra da siz biraz para harcayın, siz biraz savunma sanayinize yatırım yapın da bakalım görelim ne kadar başaracaksınız şeklinde amiyane tabirle bir tavrı var.
Şimdi Trump'ın konuşma tarzı böyle ya. Biz de yorumları yaparken Trump'ın konuşma tarzı üzerinden yorumları yapıyoruz. Çünkü Vance de bunu söyledi. Bir özür, bir minnet borcun yok mu senin Trump'a dedi, başkanımıza dedi. Böyle bir ortamda yaşıyoruz şu anda Gülsüm Hanım. Dolayısıyla Zelenski hem askeri kayıplar hem yıpranma ve iç politik baskı, kendi halkının artık savaştan bıkması ve ekonomik anlamda da Ukrayna'nın çok zor bir sürece girmesi ve tabii ki şimdi 300 milyar doların karşılığı olarak bana madenlerini vereceksin diyen Amerika karşısında bakalım nasıl bir vaziyet alacak Ukrayna. Ama şu da var, Ukrayna'nın tam anlamıyla savaşı kaybettiğini söylemekte bence iddialı olabilir Gülsüm Hanım. Burada Ukrayna bu ateşkes süreci içerisinde bir zaman kazanmak da isteyebilir. Avrupa'nın kendini toparlaması bakımından, Ukrayna'nın kendisini toparlaması bakımından da bir zaman kazanmak için bu ateşkesi kabul etmek zorundaymış gibi bir görüntü sergileyebilir. Bir de Zelenski, geleceği siyaseten var mı yok mu? Bence son derece azaldı, kredisi de bitti. Son zaten yaşanan Oval Ofis'teki mesele de biraz onun prestijine zarar verdi. Dolayısıyla burada geçici bir ateşkesin hem Batı'nın kendisini toparlaması hem de yeniden silahlanma bakımından Ukrayna'ya bir nefes almak sağlayabilir. Yani Ukrayna aslında şöyle söyleyebiliriz belki toparlamak gerekirse, savaşı kaybetmekten çok tükenmekten korkuyor Ukrayna. Çünkü tükendiği zaman Ukrayna diye bir devlet kalmayacak. Hocam peki Çin ne yapacak? O da biliyorsunuz küresel güç ve dolaylı da olsa Rusya'yı destekliyordu. Bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Şimdi Çin için Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın kostümlü bir provasıydı. Bunu ilk andan beri zaten ilk savaş başladığında da savaşın nereye gideceğini bilmiyorduk biliyorsunuz. Ve ben böyle bir yorum yapmıştım. Çünkü Tayvan Çin için neyse Ukrayna'da Rusya için o. Yaşam sahası alanı. Çin evet yayılmacı bir devlet, medeniyet iddiasında bulunan ve ekonomisiyle, parasıyla eğilen, parapolitikadan yürüyen bir devlet. Şimdi peki Tayvan niye önemli? Tayvan tarihi olarak benim kendi ana karamın bir parçası. Burası evet belki bağımsız olabilir ama Batı'nın bir mühimmat deposu haline gelemez. Bana karşı kullanacakları bir sıçrama tahtası olamaz. Bir uçak gemisi haline getiremez dedi. Ama sadece bununla alakalı mı? Hayır. Şimdi diğer taraftan Tayvan meselesinin Çin açısından getirmiş olduğu diğer kritik önem Güney Çin Denizi. Yani hem adanın jeostratejik önemi hem de Güney Çin Denizi'nin jeoekonomik önemi. Bunu niye söylüyorum? Birincisi önemli bir ticari rota olması. İkincisi Güney Çin Denizi'nde yaklaşık tahmin edilen ve olduğu ispatlanan 125 milyar varil petrol var Gülsüm Hanım. 125 milyar petrol. Peki ne kadar doğalgaz var? 5 trilyon metreküpten fazla da doğalgaz var. Bakın çok ciddi bir rakam bu. Ve Çin'in enerjiye muhtaç bir ülke olduğunu düşünürsek Güney Çin Denizi'ndeki enerji kaynaklarının kendi yaşamsal çıkarları bakımından ne kadar kritik olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Bir de bir şey daha var Gülsüm Hanım. Bu çok önemli. Bunu çok kimse konuşmuyor ama geleceğin enerjisi olan metan hidratlar var. Bakın metan hidrat. Bu nedir biliyor musunuz? Geleceğin yanabilen buz enerjisi. Yanan buz. Ve metan hidrat dediğimiz bu işte hidrokarbon kaynaklarının tükenmesinden sonra metan hidratların enerjiye yön vereceği ifade ediliyor ve burada hayli bir miktarda burada bu coğrafyada bereketli olduğu da ifade ediliyor. Dolayısıyla 3 kalem üzerinde Çin'in bir enerji stratejisi var. Diğer taraftan Çin şunu da görüyor olabilir. Ukrayna Savaşı'nın kaç yıl oldu? 3 yıl oldu. 3 yılın sonunda bıkan, yorulan Amerika karşısında Güney Çin Denizi'ndeki Tayvan adası ben bir işgal yaparsam Amerika buraya ne kadar müdahale edebilir? Bir de Ukrayna'nın coğrafyası gibi değil ki Güney Çin Denizi. Orada 7. filoyu Amerika getirse veya Almanya falan hangisi oraya uçak gemisini gönderecek, savaş gemileri gönderecek de Çin'e meydan okuyacak. Biliyorsunuz Fransa, Almanya, Ukrayna Savaşı'nda arka arkaya Pekin'e gittiler. Xi Jinping'le görüşme yaptılar. Yeni İpek Yolu üzerinden anlaşmalar yaptılar. Şimdi Tayvan'ı ben ilhak ediyorum derse Çin, kim buna karşı çıkacak veya kim karşı harekat düzenleyecek? Böyle beyin fırtınası yapalım. Veya şöyle bir soru soralım. Çin'in Tayvan'ı ilhak etmesi mi önemli? Yoksa Çin'in Tayvan'ı her an ilhak edecekmiş gibi elinde bu kartı bir dış politika baskı aracı olarak kullanması mı önemli? Bence ikinci seçenek daha önemli. Dolayısıyla Çin bunu da biliyor. Çin bu konuda da çok soğukkanlı davrandığını söyleyebiliriz. Ve Rusya'nın Ukrayna Savaşı üzerinden bir avantaj sağlaması durumunda hem psikolojik hem siyasi, bunun Çin'in küresel jeopolitik gücüne de
katkı sağlayacağını düşünüyor olabilir. Yani Çin, Rusya'nın Ukrayna'sıyla kendi Tayvan arasında bir bağlantı kuruyor aslında. Bir nasıl diyelim size, doğal bir akış, siyasi akış çekiyor ve buradan yorum yaptığını bence düşünüyorum. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Asya genelindeki ve Doğu Asya'daki etkisinin bu vesileyle sorgulanabilir olduğunu söyleyebiliriz.